Merhaba akrepler, Ocak ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Sevgili akrepler, yeni yıl zihinsel bir uyanış, düşünsel bir yenilenme ve iletişim alanında büyük bir hareketlilikle başlıyor. Ocak 2026 boyunca gökyüzü sizden şunu istiyor. Düşüncelerini yeniden yapılandır, kelimelerinin gücünü fark et. Oğlak burcunda kavuşan Güneş, Venüs ve Mars sizin üçüncü evinizde ilerliyor. Bu alan iletişimi, öğrenmeyi, fikir alışverişlerini ve yakın çevre ilişkilerini temsil eder. Yani bu ay zihinsel temponuz çok yüksek olacak. Yeni fikirler, yeni bağlantılar ve yeni bir ifade biçimi ön plana çıkıyor. Mars burada zihinsel cesaret getirirken Venüs diplomatik bir denge sağlıyor. Bu kombinasyonla birlikte hem güçlü bir iletişim kurabilir hem de fikirlerinizi daha etkili bir biçimde sunabilirsiniz. Ancak Oğlak enerjisi ciddiyet ve planlama ister. Bu yüzden bu ay konuşmalarınızda, yazışmalarınızda ya da eğitimle ilgili planlarınızda uzun vadeli düşünmeniz önemli. Belki bir eğitim süreci başlatılabilir, bir proje yazılabilir ya da bir anlaşma imzalayabilirsiniz. Ancak aceleyle değil, sağlam temellerle ilerlemelisiniz. Bu kavuşum aynı zamanda yakın çevrenizde ilişkilerde de yapılandırıcı bir etki yaratıyor. Kardeşlerle, komşularla veya akrabalarla olan diyaloglar yeniden tanımlanabilir. Bazı konularda mesafeyi korumaları, bazı konularda da sorumluluk almayı öğreneceksiniz. Merkür ise Yay burcunda Neptün ve Satürn'e kare açı yapıyor. Bu enerji özellikle finansal konularda, yaratıcı projelerde veya duygusal ilişkilerde kafa karışıklığı yaratabilir. Bir yandan idealist düşünürken diğer yandan gerçek ne sorusu zihninizi meşgul edebilir. Neptün sezgisel yönünüzü güçlendirirken Satürn sizi gerçekçi olmaya zorluyor. Bu ikilik Ocak ayı boyunca sık sık kendini gösterebilir. Bu yüzden plan yaparken hem kalbinizi hem aklınızı dinleyin. Sadece duygularla değil, somut verilerle hareket edin. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro harekette sizin 9. evinizde. Yani inançlar, uzak yolculuklar ve vizyon alanınızda etkili. Bu hayat felsefenizi yeniden değerlendirme süreci. Belki bugüne kadar savunduğunuz bazı fikirlerin artık sizi beslemediğini fark ediyorsunuz. Ruhsal olarak derin bir farkındalık dönemi bu. Yeni bir inanç sistemi, yeni bir yön ya da yabancı kültürlerle bağlantılı bir konu gündeme gelebilir. Ancak Jüpiter gerilediği için bu dışsal değil içsel bir yolculuk. Kendinizi yeniden tanımlıyor, anlamın ne olduğunu sorguluyorsunuz. Uranüs ise Boğa burcunda geri harekette ve 7. evinizde yani ilişkiler alanınızda ilerliyor. Bu ilişkilerde sürpriz gelişmeler, beklenmedik yön değişiklikleri ve özgürleşme temalarını gündeme getirebilir. Bir süredir aynı kalıpta yürüyen bir ilişki varsa Uranüs o kalıbı kırmak ister. Özgürlük arzusu, bireysel alan ihtiyacı artar bu dönemde. Mars ile Uranüs arasında da bir 135'lik gergin bir açı var. Bu nedenle aceleye kararlar almamak, ilişkilerde ani kopuşlara gitmemek önemli. Eğer bir ilişki bitiyorsa bu artık kaçınılmaz olan bir dönüşümdür ama bitmiyorsa bu süreç sizi daha bilinçli bir birlikteliğe taşıyabilir. Uranüs ise yine Balık burcundaki Satürn ve Neptün'le destekleyici açılar içinde olacak. İlişkilerde anlayış, empati ve ruhsal bağ kurma fırsatı sunuyor. Bu enerjiyle birlikte bir ilişkide sadece fiziksel ya da duygusal değil, ruhsal bir uyum da isteyeceksiniz. Artık yüzeysel bağlar değil, gerçek yakınlık istiyorsunuz. Sanatsal ve spiritüel konularla ilgilenen akrepler için bu açı ilham verici bir yaratıcılık da getiriyor. Lilith ise Yay burcunda Neptün'le uyumlu açı içinde bu kendi değerinizi fark etmenizi sağlayacak güçlü bir enerji. Artık başkalarının beklentilerine göre değil, kendi değer ölçünüze göre yaşamayı öğreniyorsunuz. Bu farkındalık hem finansal hem duygusal özgürlük getirir. Kendinizde ben ne istiyorum sorusunu daha sık sormaya başlayacaksınız ve cevabınız artık daha net olacak. Ocak ayı sizin için güçlü bir zihinsel ve ilişkisel dönüşüm ayı olabilir. Kelimeleriniz, kararlarınız ve seçimleriniz geleceğinizi yeniden şekillendirecek. Artık iletişim biçiminiz daha olgun, daha stratejik ve daha etkileyici hale geliyor. Ay sonunda geriye baktığınızda şunu fark edeceksiniz. Artık konuşmalarınızda daha net, düşüncelerinizde daha özgürsünüz ve en önemlisi kendi sesinizi bastırmadan ifade edebiliyorsunuz.
Ocak ayı giriş enerjileri sizin için zihinsel gücünüzü fark ettiğiniz, ilişkilerde denge kurduğunuz ve kendi gerçeğinizle buluştuğunuz bir dönemin başlangıcı. Gerçek güç sessizlikte değil, bilinçli sözde gizlidir. Sevgili akrepler, Ocak ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geliyorum astrolojik gündeme. Ocak ayının ilk yarısı güçlü bir zihinsel sıfırlanma ile başlıyor. Gökyüzü diyor ki artık sessiz kalma, zamanı bitti, sözün, kalemin, düşüncelerin, gücün, göster onu diyor. Oğlak burcundaki Güneş, Venüs, Mars kavuşumları sizin 3. evinizde yani iletişim, eğitim, yakın çevre, kardeşler ve fikir dünyanızla ilgili bir alanda gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki Ocak ayının ilk yarısında zihinsel tempo yükseliyor. Kendinizi ifade etmeye bir proje başlatma, eğitim ya da sosyal medya faaliyetleriyle öne çıkma enerjiniz artıyor. Ama Oğlak Burcu'nun ciddiyetiyle. Yani artık sözle değil yaparak kanıtlama zamanı. Bu dönem aynı zamanda kardeşler, akrabalar veya komşularla ilişkilerde yeni bir düzen kurma ihtiyacı da getirebilir. Sınırlar netleşiyor, iletişim daha belirgin hale geliyor. 3 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunayımız var. Sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Yani inançlar, vizyon, uzak yolculuklar, akademik konular veya hukuki süreçlerle ilgili bir tamamlanma enerjisi getiriyor. Belki uzun süredir düşündüğünüz bir eğitim, yayın ya da seyahat planı netleşiyor. Belki de bir bakış açısı değişiyor. Artık hayata böyle bakmayacağım diyorsunuz. Yengeç dolunayı aynı zamanda duygusal anlamda sizi büyüten bir farkındalık getirir. Artık geçmişte öğrendiklerinizden bir bilgelik çıkarma zamanı. Jüpiter yengeçte geri gidiyor, size şunu hatırlatıyor. Gerçek bilgi kalpten süzülendir. Dolayısıyla bu dolunay size zihinsel olgunluk ve duygusal bilgelik kazandırıyor. Bir karar, bir yön değişikliği ya da bir yolculuk bu enerjinin sonucu olabilir. 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda Güneş ve Venüs kavuşacak. Bu kavuşum fikirlerinizi daha zarif, etkileyici ve ikna edici bir biçimde ifade etme gücü veriyor. Sözleriniz şimdi daha derin, daha olgun, daha etkileyici. İletişimde diplomasi ön planda olacak. Bu enerji aynı zamanda kardeşlerle veya yakın çevreyle ilişkileri yumuşatır. Bir süredir kırgın olduğunuz bir kişiyle barışabilir ya da iletişim kanallarını yeniden açabilirsiniz. Ayrıca yazı, eğitim, medya, sunum ve tanıtım gibi alanlarda çalışan akrepler için son derece verimli bir dönem. Venüs burada kalpten konuştuğunuzda karşılığınızı alacağınızı söylüyor. 8 ile 10 Ocak arasında Güneş, Venüs, Mars Oğlak Burcu'nda kavuşumda olacaklar ve retro Jüpiter'e de karşıtlık yapacaklar. İşte ayın zirve noktası. Bir yanda zihinsel olarak son derece aktif, üretken hatta iddialısınız. Diğer yanda retro Jüpiter fazla düşünme diyor. Fazla tartışma uyarısı veriyor. Bu enerji özellikle eğitim, seyahat, hukuk veya medya konularında bir gerilim yaratabilir. Bir fikir üzerinde ısrar etmek, haklı çıkma arzusu ya da iletişimde sabırsızlık. Bugünlerde zihinsel savaşlara girmemeye çalışın. Bunun yerine enerjinizi üretime yönlendirin. Yeni bir fikir, kitap, proje, blog, sosyal medya hesabı ne olursa olsun düşüncelerinizi yapılandırmak için mükemmel bir dönem. Çünkü Mars burada size kararlılık, Venüs'te zarafet, Güneş ise netlik kazandıracak. 14 Ocak'ta Merkür Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Bu transit fikir çatışması enerjisini büyütür. Bir tartışma, bir söz veya bir bilgi yanlış anlaşılabilir. Özellikle eğitim, iletişim, hukuk ya da yolculuklarla ilgili konularda netlik sağlamak önemli. Bugünlerde gereksiz polemiklerden uzak durun çünkü Jüpiter her şeyi büyütür. Ancak bu karşıtlık aynı zamanda zihinsel bir sıçrama da yaratabilir. Bir fikir olgunlaşır, bir vizyon genişler. Yani kısa vadede stresli görünse de uzun vadede zihinsel olgunlaşmayı sağlar. Bazen bir fikir değişikliği yeni bir başlangıcın kapısını da açabilir. 15 Ocak'ta Uranüs retro hareketini bitiriyor ve Boğa burcunda durağanlaşıyor. Uranüs sizin 7. evinizde yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında. Bu durağan pozisyon bir ilişkinin dinamiklerini kökten değiştirebilir. Belki bir ortaklıkta yeni bir anlaşma yapılır, belki de bir ilişki biçimi özgürleşir.
ya da artık ilişkilerde kalıpları kırma zamanında diyebilirsiniz. Eğer bir süredir ilişki dinamiklerinde sıkışma hissediyorsanız Uranüs şimdi özgürleş diyor. Ama bu özgürlük kopuş değil, daha bilinçli, daha eşit, daha özgün bir bağ kurma arzusu. Sevgili akrepler, Ocak ayının ilk yarısı düşüncenin gücü zamanı. Kelimeleriniz büyülü, fikirleriniz etkileyici ama sorumlulukla da kullanılmalı. Zihinsel anlamda olgunlaşırken inançlarınız da dönüşüyor. Bu ay neye inanıyorsanız onu konuşun, neyi konuşuyorsanız da onu yaratın. Oğlaktaki enerji size zihinsel disiplin getiriyor. Artık planlarınızı uygulamaya dökmenin zamanı. Retro Jüpiter ise bilgeliği kalpten öğren diyor. Yani sadece doğru olmak yetmez, bilge olmak gerekir. Gerçek güç kelimelerin arkasındaki niyettedir. Bu ay o niyet saf, olgun ve kararlı olursa yolunuz açık, sesiniz güçlü, zihniniz berrak olacak. Konuşun, yazın, anlatın ama kalpten yapın. Çünkü bu ay düşünceleriniz geleceğinizin tohumlarına ekiyor olacak. Sevgili akrepler, Ocak ayının ikinci yarısı yeni bir iç güçle yeniden doğuş enerjisiyle başlıyor. Ocak ayı düşünce biçiminizi, iletişiminizi ve yaşam düzeninizi kökten değiştirecek gökyüzü olaylarıyla dolu. Bu dönem geçmişte size hizmet etmeyen fikirleri, kalıpları ve iletişim tarzlarını bırakmanız için geliyor. Gerçek güç duygularını kontrol etmek değil, onları bilinçli bir şekilde yönlendirmektir. 18 Ocak'ta bir Oğlak Burcu'nda yeni ayımız var. Sizin 3. evinizde parlıyor. Bu alan zihinsel süreçleri, iletişimi, öğrenmeyi, kardeşleri ve yakın çevreyle etkileşimi temsil ediyor. Bu yeni ay düşünce tarzınızda ciddi bir dönüşümü başlatacak. Kendinizi daha kararlı, stratejik ve net ifade etmeye başlıyorsunuz. Belki yeni bir eğitim, yeni bir proje veya iletişimle ilgili önemli bir girişim gündeme gelebilir. Merkür ve Mars da bu yeni ay esnasında kavuşumda olacaklar. Fikirlerinizi güçlü bir şekilde savunma eğilimi getirebilir. Ama dikkat edin, bu enerji doğru kullanılmadığında gereksiz tartışmalara da dönüşebilir. Bu yüzden bu dönemde sözlerinizi dikkatle seçin. Çünkü kelimelerinizin gücü çok yüksek olacak. Yeni ay aynı zamanda bilgi birikiminizi profesyonel alanda kullanma fırsatları da sunuyor. Bir yazı, bir konuşma, medya projesi ya da online bir platform üzerinden görünür olabilirsiniz. Zihniniz keskin, planlama beceriniz güçlü. Artık vizyonunuzu somut hale getirmenin zamanı. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Yani bu yeni aydan bir gün önce. Ardından da bütün gezegenler Mars, Güneş, Merkür Kova burcuna geçecek. Zaten Plüto da orada ve hepsi teker teker kavuşacaklar. Ama önce bir Venüs'e bakalım. Kova burcu sizin 4. eviniz. Ev, aile, içsel güvenlik alanınızı etkiliyor. Bu geçiş ev yaşamınızda daha huzurlu, daha dengeli bir atmosfer yaratmak için harika bir fırsat. Aile içinde barış, uzlaşma ve sevgi temaları ön plana çıkacak. Bazılarınız evini yenilemek, taşınmak ya da yaşam alanını güzelleştirmek isteyebilir. Venüs burada duygusal anlamda güvende hissetme ihtiyacınızı arttırır. Artık sadece dış dünyada güçlü görünmek değil, içsel huzuru da korumak istiyorsunuz. Bu geçiş aile bağlarınızı iyileştirmek için de destekleyicidir. Geçmişle barışılabilir bir aile meselesini şefkatle çözebilirsiniz. 20-23 Ocak arasında gökyüzü hızla Kova burcuna doğru geçiş yapıyor. Güneş, Merkür, Mars ard arda burç değiştirerek sizin 4. evinizde büyük bir stellium oluşturuyor. Dediğim gibi Plüto da zaten orada. Bu dönem yaşamınızın temelini temsil eden ev ve kökler alanında büyük bir dönüşümü başlatıyor bu enerjiler. Kimi akrepler için taşınma, yer değişimi, miras veya ailevi bir konuda önemli gelişmeler olabilir. Kimi akrepler içinse bu içsel anlamda bir yeniden doğuş süreci de olabilir. 23 Ocak'ta Güneş-Plüto kavuşumu var. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmanız için güçlü bir enerji yaratıyor. Belki aileden mi gelen bir kalıp, eski bir hikaye ya da içsel bir korku sizi bugüne kadar tutuyordu. İşte şimdi o zincir çözülüyor.
Mars'ın bu alandaki etkisi ev yaşamınızda hareketlilik getirebilir. Ancak bu enerji bazen gerginlikleri de arttırabilir. Bu yüzden ev içi ilişkilerde sabırlı olun. Kontrol savaşlarına girmeyin. Unutmayın, Plüto burada sizi güçlendirmek için önce yüzleştirir. Bu stelyum size diyor ki kendi köklerini onarmadan hiçbir yerde tam anlamıyla kök salamazsın. 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçiyor. Şifalanmanın yeni yolu bu. Yılın en büyük astrolojik olaylarından biri. Ve bu geçiş sizin 6. evinizi, yani iş, sağlık, yaşam düzeni alanınızı etkiliyor. Bu dönemde sezgisel yönünüz çalışma hayatınızda daha etkin hale gelebilir. Artık sadece görev bilinciyle değil, anlam duygusuyla çalışmak istiyorsunuz. Rutin işler bile sizin için bir meditasyon alanına dönüşebilir. Ancak Neptün burada sınırları biraz belirsizleştirir. Fazla yük almak, başkalarının sorumluluklarını üstlenmek sizi yıpratabilir. Bu yüzden hayır demeyi öğrenmek, enerjinizi korumak çok önemli. Sağlık açısındansa bu transit size beden-zihin bağlantısını hatırlatır. Ruhsal enerjiniz düşükçe ise bedeniniz hemen tepki verebilir. Dolayısıyla içsel dengeyi korumak, fiziksel sağlığınızın anahtarı olacak. Neptün'ün burada öğretisi şu: gerçek şifa ruhun sessizliğinde başlar. 28 Ocak'ta Mars ve Plüto kavuşacak. 4. evinizde, evde güç sınavı diyor. Plüto birleşimi, Mars-Plüto birleşimi büyük bir dönüşüm enerjisi taşır. Bu dönemde evde, aile içinde ya yaşam düzeninizde kontrol mücadelesi yaşanabilir. Bu enerjiyi baskı kurmak yerine yeniden yapılanma için kullanın lütfen. Belki evinizi güçlendirmek, aile düzeninizi sağlamlaştırmak ya da geçmişle hesaplaşmak için cesaret bulacaksınız. Bu transit aynı zamanda geçmişte bastırılmış duyguların yüzeye çıkmasına neden olur. Korkmayın, bu sizi özgürleştiren bir süreç. Çünkü Plüto bastırılmış olan her şeyi ortaya çıkarır ki siz sonunda gerçekten huzur bulabilirsiniz. 29 Ocak'ta Merkür ve Venüs kavuşacak. Kalpte uzlaşma geliyor. Ayın sonunda hafifleyecek, enerjiler yumuşayacak. Ay boyunca yaşanan gerilimlerin ardından sevgi dolu bir diyalog kurulabilir. Aile içi iletişim yumuşuyor. Kırgınlıklar konuşulabilir, geçmişle barışılabilir. Bu dönem evinizde daha huzurlu, daha sıcak bir atmosfer oluşturmak için de harika bir fırsat. Sözleriniz şifalı, duygularınız olgun olacak. Kırılan bağları sevgiyle onarın. Çünkü güç şefkatten doğar. Sevgili akrepler, Ocak 2026 sizin için içsel yeniden doğuş. Oğlak yeni ayı zihninizi yeniden yapılandırırken Kova'daki büyük stelyum sizi köklerinizde derin bir dönüşüme götürüyor. Neptün'ün Koç geçişi ise önümüzdeki yıllarda hem fiziksel hem ruhsal şifalanma sürecinizi başlatıyor. Bu ay geçmişi bırakma, evinizi ve iç dünyanızı yenileme, duygusal dayanıklılığınızı güçlendirme zamanı. Güç dışarıda değil, köklerinizde, sessizliğinizde ve inandığınız merkezinizde. Sevgili akrepler, Ocak 2026'da geçmişin gölgeleriyle vedalaşıyor. Kendi ışığınızla evinizi yeniden kuruyorsunuz. Unutmayın, her bitiş bir yeniden doğuşun başlangıcıdır ve siz dönüşümün ustasısınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.